Ne haber Yakup? İyi hocam Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Geldiğin için sağ ol. Bunca zahmet edip de geldin. Ne demek hocam ya? Yoruma da yazmışsın zaten. Evet. Bugünkü bölümde Kakashi Sensei'yi çizelim istiyorum. Ne dersin? Çizelim hocam tabii ki. Tamam. O zaman başlayalım. 追われるように急いでいる乾いた胸が駆り立てるのさ誰のためでなく誰のものでなく俺たちの今がbir karakteri çizmeye başlamadan önce birkaç şeye dikkat ediyoruz. Birincisi çizeceğimiz anime karakterinin her zaman bir orijinali yanınızda dursun. Telefondan mı bakarsınız, çıktı alıp ondan mı bakarsınız? O sizin bilecek olduğunuz iş. İkincisi ise belli başlı çizim kurallarını bilmek gerekiyor. Mesela kafa şeklini çizerken her zaman yumurta şeklini çiziyoruz. Mükemmel bir yumurta olmasına gerek yok bunun demiştik. Aynı şekilde bir karakteri yandan çizeceğimiz zaman da yine aynı yumurta şeklini muhafaza ediyoruz. Şimdi diyecekler ki oradan bakarak çiziyorsun. Ben en baştan ne söyledim? Referans alarak çizin. Ne kadar iyi olursanız olun yine de bir şeylere bakarak çizerseniz daha önce ezbere çize alıştığınız bazı yerlerde ufak tefek hatalar olacaktır muhakkak. Benim bile hala var. Dolayısıyla bir karaktere tekrar bakarak çizerseniz o hataları da fark ediyorsunuz ve gittikçe daha da azalıyor bu hatalar. Nasıl başladık ya? Yuvarlak kafa. Yumurta. Evet. Yumurta şekliyle başlıyoruz değil mi? Şöyle bir geriden bakalım. Olduğu kadar yeter. Dediğim gibi bunun mükemmel bir yumurta olmasına gerek yok. Şimdi bunu dikey ve yatay olarak tam ortadan ikiye böldük. Bu nokta tam buraya denk geliyor. Yani burnun bittiği yere. Buradan aşağıya maskesini çizeceğiz Kakashi hocamızın. Şu şekil. Bildiğiniz aslında dağ şekli. Bak görüyorsunuz değil mi? Bakın direktman dağ. Hatta buraya bir güneş yapayım. İki de bulut yapayım. Al sana manzara resmi. Nasıl? Bir karakteri önden çizerken her zaman sadece burun altını çiziyoruz. Belki isterseniz arada şöyle bir ince bir çizik atabilirsiniz. Buraya da isterseniz sapan kemiği çizgisini de çizebilirsiniz ama şart değil. Gelelim gözü çizmeye. Kakashi Sensei'nin duruşu nasıl Yakup? Gözler önde, çekirge. Çünkü Funkhood. Böyle umursamaz bir tipi var. Normalde şöyle yapıyoruz. Eğer çocuk karakter çiziyorsak büyük çoğunluğunda gözlerin yuvarlak olduğunu görüyoruz. Ama karakter büyüdükçe onların gözleri biraz daha böyle yastırlaşıyor. Evet, bildiniz Japonlarda da büyük göz kompleksi varmış meğer. Ne dedik? Gözü hangi şekil yani bu? Limon şekli bile olur. Böyle bir göz çiziyoruz. Alt tarafını fazla çizmemize gerek yok. Bu kısımları siliyoruz. Ortaya bir yuvarlak, bir göz parlaklığı. Şuradan bir çentik atalım da. Heh. Bu şekil. Ya ben bir şeyi çok merak ediyorum ya. Kakashi hocanın maskesinin altında ne var? Hocam ne bileyim kaptan mı acaba bu adam? Bilmiyorum ki ne var acaba. Naruto'nun 101. bölümünde şey yapmışlardı. Kakashi hocanın yanındaki 3 tane öğrencisi Naruto, Sasuke ve Sakura Kakashi hocanın yüzünü görebilmek için türlü Ali Cengiz oyunlarına başvuruyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar herkes Kakashi hocanın yüzünü görebiliyor ama bu üçü maalesef göremiyor. Naruto'nun 101. bölümü. Muhakkak izleyin. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan maskeyi yukarı çıkarıyoruz. Dikkat edin. Kaşı kapatsın gitsin. Pek birkaç çizmemize gerek yok. Dikkat edin. Maskenin şurası nasıl eğimliyse yukarısını da aynen öyle eğimli yapıyorum. Şuraya bir kulak çizelim. Kulağı hemen gözün yanından alalım. Dikkat edin. İki maske tarafından kapatılmamış olacak. Bu kulak. Aynı şekilde bunu buraya uyguladığımızda
maskenin altında kaldığı için biraz şöyle bombeli bir kulak şekli yaparsak yeterli olacaktır. Yetişkin bir karakterin çene kısmını çizerken dikkat edin, çocuklarınki yuvarlığa yakın bir şekilken yetişkinlerinki V şekline yakındır ve de yetişkinlerin çene uçları sivri değil, biraz böyle düz. Şurada ufak bir düzlük var, ondan sonra V şekli başlıyor. Şuraya, bunun gitti ya. Şurayı şöyle yapıyorum. Şimdi şurayı yuvarlaklıktan çıkarıp V şekline getirin. Yani incelteceğim bayağı bildiğiniz. Şuraya da biraz uyguladık mı aynısını. Şimdi tahtadan çizmek de zor oluyor. Kağıt kalem olsa hemen 2 saniyelik iş. Tahta bir de kaygan zemin ya hocam. Güzel olmuş. Oldu gibi. Hocam bir dahaki çiziminizi kağıt üstünde gösterelim bence. Daha süper olur. Öyle mi yapıyorsun? Evet hocam bir dahaki çizim öyle olsun. Ya gerçi şöyle de düşündüm. Bundan önceki videoda dedim ki AliExpress'ten aldığım bir anime karakterini çizeceğim dedim. Ama tabii ki öğrencime verdiğim söz bundan daha önce geldiği için önce bunu yapmam gerekti. Sağ olun Sağ hocam. olsun Yakup da beni kırmadı, geldi. Okullar yarın tatile giriyor ve biz okulun son günden bir önceki gün bile eğitim aşkıyla yana tutuştuğumuz için Devam ediyoruz hocam. ama gerçekten öyle yani. Şimdi saçını yapacağız. Tepeyi silelim artık. İhtiyacımız yok buraya. Şimdi buradan birkaç saç teli bandanasının önüne geliyor şu şekil. Birkaç da 2-3 tane. Önemli değil sayısı. Hocam ben bir şey fark ettim bu Evet. Kakashi Sensei'de. Siz fark ettiniz mi? Hı. Bu adam bayağı cool ya. Saçlara baksanız hocam. Gözü kapalı. Asla umursamayacaksın. Aslında ben Naruto'ya bir dublaj yapsam fena olmaz. Ama Sakura'yı kim seslendirecek? Mesele o. En sonunda bunlar pes ediyorlar. Ve Naruto artık dayanamayıp Kakashi hocaya geliyor. Diyor ki hocam diyor Allah aşkına yalnız. Tanrı aşkına olmasın. Yok Allah aşkına olsun. Çünkü hani bazı çevirilerde yemek yerken Japoncasında itada kimas derken bazı çevirmenler de altına aynı anda Bismillah yazmışlar. Hoşuma da gitti gerçi. Hani ne bileyim yani melez bir kültür gibi bir şey oldu. Japonlar Müslüman olsaydı nasıl olurdu diye düşünmüş olsa gerek. Ama hak veriyorum o çevirmene. Ben de olsam öyle çevirirdim. En sonunda Naruto dayanamıyor. Kakashi hocaya geliyor diyor ki Kakashi hocam ne olur şu maskenizin altında ne var bir gösterin ya diyor. O da böyle çok cool bir tavırla demek maskemin altını görmek istiyorsunuz öyle mi? Diyor. Evet hocam evet. Tamam öyleyse bunu baştan söyleseniz diye ben de gösterirdim tabii ki. Ve en sonunda bu maskeyi aşağı indiriyor. Hop bakalım ne var? Bir başka maske daha. Acaba Kakashi hocanın yüzünü hiç mi göremeyeceğiz diye düşünürken Naruto Shippuden'in 469. bölümünde Kakashi hocanın yüzünü görmeye nail oluyoruz. Allah'a şükür ne diyeyim ben daha yani. Gelelim şuraya. Şimdi ne yapacaktım? Şöyle bir eğri çizeyim. Böyle önemsemeden bir eğri. Bu eğriyi takip ederek saçın çıtıllarını oluşturacağız. Şöyle 1, 2, biraz dışına taşabilir. Önemli değil o kadar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitti. Ve yetişkin karakterlerin boğazlarını çizeceğimiz zaman boğazları da biraz kalın çiziyoruz. Bu gözün dış çizgisinden aşağıya doğru da dimdik bir boyun çizgisi oluşturabiliriz. Ve omuzları ne kadar geniş yaparsak o kadar olgun gözükecektir. Normalde şöyle öğretir resim öğretmenleri. Derler ki olgun bir karakter çizeceğiniz zaman omuz genişliği bir kafanın genişliği kadar olacak diye. Şunu alıp şuraya koyuyorsun. Bak dikkat edin zaten. Bende de bir kafa genişliği kadar bir omuz var. Eğer çocuk karakter çizecekseniz boynu da omuzları da daha dar çizin ki çocuksu olsun. Kafanın genişliği kadar bir karıştan biraz fazla omuz genişliği alıyoruz. Boğazdan biraz daha geniş. Cetvel olması lazımmış aslında. Şöyle düz çekmek yerine bir daha şöyle abi. Şöyle yapıyorum. Boğazdan biraz indiriyorum. Biraz daha indir. Bir anda aşağıya. Evet. Bu nereden aşağı bükülüyor?
Şöyle bir şey yani. Biraz daha yukarısına. Bakalım hocam. Bitti mi? Sence bitti mi? Bitmedi hocam. Ne bitmedi? Logoyu yazmadınız İngilizce. Yani bir bölümünü izlemeye çalıştım hocam. Türkçe çevirisi yoktu. Nasıl yoktu ya? Şey yoktu, dublajı yoktu. Şeyler. Sen bilmez misin? Bizim memlekette güzel yapımlar pek verilmez. Hele özellikle o Japonların felsefesini Japonlar kendi çocuklarının aklına sokuyorlar ki onlar anime şarkılarına dikkat edersen hayallerini gerçekleştirebilirsin. Hadi ha gayret yaparsın falan filan. Böyle cesaretlendirici, işte hayat yolu zordur ama sen düşüp kalkacaksın gibi güzel cümlelerle süslüdür. Bizim çocukluğumuzda Şeker Kız Kendi, Kaptan Tsubasa, Pokemon, Digimon, Beyblade. Ulan ben bu kadar şeyi nereden biliyorum ya? Pikachu. Dublajı beğenmezlerdi ama şimdi insanları o yöne şey yaptılar. Dublaj da neymiş falan filan. Ama benim yaşadığımdakilerden de beğenmeyenler de var dublajı mesela. Ya iyi yapıldıktan sonra niye olmasın ki yani? Üstelik hem sen değil misin bu demin saydığım çizgi filmleri zamanında Türkçe dublajlı izleyen? Ne çabuk unuttun o günleri. İşte böylece beni kırmayıp gelen ve yorumları da Kakashi hocayı çizer misiniz diyen öğrencim Yakup'un isteği üzerine Kakashi Sensei'yi çizmeyi tamamladım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Nizci.